Bugün obezite ameliyatı yapacağız. Hastam yabancı bir hasta, Almanya'dan geldi. Uzun yıllar aşırı kilolarla mücadele ediyordu. Fakat bir türlü bunda başarılı olamadı. Kendisi obezite ameliyatı olmak için bize geldi. Hastamızla konuştuk. Hangi ameliyat yöntemini yapacağımıza karar verdik ve tek anastomozlu gastrik bypass kendisine yapacağız. Peki ne yapacağız? Midesinden küçük bir mide yapacağız ve ince bağırsağın da yaklaşık 180 santimlik kısmını işlem dışında bırakarak yeni midesine ekleyeceğiz. Amacımız ne olacak? Küçük mideyle küçük gıdalarla doymasını sağlamak. Eğer yüksek kalorili gıdalarla beslenmeye kalkarsa da daha az bir ince bağırsakta işlem görmesi ve daha az kalori geri almasını sağlamak. Şimdi ameliyata başlayacağız. Ameliyatta her zaman olduğu gibi küçük kesilerden yani laparoskopik yöntemle yapacağız. İlk olarak küçük midemizi oluşturabilmek için midenin arka yüzüne ulaştık. Şu anda bu arka yüzdeki pencereden yeni midemizi oluşturmak için ilk staplerlarımızı yerleştireceğiz. Hastamızın küçük midesini oluşturduk. Şimdi ince bağırsağın total sayımına doğru geçtik. Total sayımdan ne kastediyorum? İnce bağırsağı tamamıyla saymak. Neden önemli? Çünkü bu gastrik bypass ameliyatlarında biz ince bağırsağın başlangıcından itibaren belli bir bağırsak segmentini işlem dışında bırakıyoruz. Ama biliyoruz ki hastaların, birçok insanın daha doğrusu, ince bağırsak total uzunluğu 3 metre ile 12 metre arasında değişebiliyor. Eğer biz hastanın total bağırsak uzunluğunu saymazsak, hastanın bağırsağını uzun kabul edip ince bağırsağın başlangıç kısmından belli bir oranda ince bağırsağı işlem dışında bırakırsak, geride kalan işlem görecek olan bağırsak kısa kalır. Bu da hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. O yüzden en büyük yapılan hatalardan bir tanesi ince bağırsağın total olarak sayılmaması. O yüzden rutin olarak sayılmasını da tavsiye ediyoruz. Küçük midemizle bağırsak arasındaki açıklık 2,5 santim olacak şekilde bunu ayarladık. Bunun için de özel staplerlarımız var. 45 milim özel bir stapler, tri-stapler kullandık bu işlem içinde. Bypass operasyonlarında bana en çok sorulan soru, hocam içeride bir mide parçası kalıyor, bu çürür mü, ona bir şey olur mu diye. Kesinlikle hayır. Tamamıyla sağlıklı, ömür boyu sizde kalabilir o. Neden onu orada tutuyoruz? İleriki yıllara doğru öngöremediğimiz bir durumla karşı karşıya kalırsak ameliyatı geri çevirebilmek için bu mide sağlıklı bir şekilde orada kalıyor. Ameliyatlarda gerek anastomoz yani eklemelerde gerek ayırmalarda en kaliteli cihazları yani staplerları kullansak bile tüm stapler hatlarını dikişlerle tek tek destekliyoruz. Hem kanama riskini azaltıyor hem de doku güvenliğini arttırıyor. Ameliyatımız bitti. Oldukça başarılı bir ameliyat oldu. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Hastamız 3 gün en az hastanede kalması gerekiyor. Genellikle bir hafta içerisinde normal hayatına geçebiliyorlar. Beslenme uzmanlarımız bundan sonraki süreci hastamızla birlikte takip edecekler. Peki ne kadar kilo vermesini istiyoruz? Fazla kilolarının %60'ını ilk 6 ayda vermesini planladık. Bir yıl içerisinde ideal kilolarına gelmesini sağlayacağız. Obezite çok önemli bir hastalık ve obezite cerrahisi güvenli ellerde obezitenin hala da en etkin tedavi yöntemidir. Hepinize iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.